Allah'ın cezası ha? Nereye kayboldun? Neredesin? Bunu bana yapmayacaktın. Bunu bana yapmayacaksın. Humeyra, hepsi senin yüzünden. Senin saçmalıkların yüzünden kızı elimden kaçırdım. Hangi deliğe girdin Allah'ın cezası? Hangi deliğe girdin? Ben garajdayım. Hemen garaja gel. Saklanmış olayım. Bahçeye saklanmış olabilir. Seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Gerçekten boşuna mı hayale kapılıyorum ben? Cık. Yok. Olmaz. Ay, bir acıyı daha kaldıramam. Yok. Yok, hiçbir yerde yok. O aptal çocuğu bir an önce bulmam lazım. Tarik Bey. O Allah'ın belası kaçtı. O çocuk yok, hiçbir yerde yok. Kim? Elif mi? Başka kim olabilir? Tabii ki Elif. Ben onu arabaya bindirdim. Geldiğimde yoktu. Bu nasıl olur? Sen garajdan ayrılırken gördün mü onu? Cevap ver bana. Yemin ederim ki görmedim. En son sizin yanınızdaydı. Sonra ben Humeyra Hanım'la ilgilendim. Sonra da mutfağa gittim. Orada da yoktu. Gözünün önünden bir an bile ayrılmaması gereken çocuk şu anda hiçbir yerde yok. Hiç iyi olmadı. Nasıl olur? Nereye gider? Kes. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Kes. Bahçeye bakayım. Bahçede falan yok. Sanki yer yarıldı. Yerin içine girdi. Bin araba. Ben mi? Ya tabii ki sen. Bin arabaya gidelim. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Bunu bulmamız lazım, hadi. Bin arabaya.
Ne duruyorsun? Gezmeye çıkmadık. Etrafa iyice bak, gözlerini aç. Tamam. Kahretsin. Kahretsin. Asıl suçlu sensin. Sen. Tarik Bey, ben ne yaptım? Ben kıza sahip çık dedikçe başıboş bıraktın. Ama Ben müştemilattan dışarı bir adım bile atmayacak demedim mi sana? Beceremedin. O hizmetçi kızdan da uzak tut dedim. Onu da beceremedin. Tarik Bey, Kız konaktan çıkmaz oldu. Evin her köşesinde cirit atıyordu. Ne zaman görsen başkalarıyla konuşuyordu. İşi bu noktaya sen getirdin. Sen! Tarik Bey, ben... Tez! O çocuk müştemilattan hiç çıkmayacaktı. Varlığından kimsenin haberi olmayacaktı. Hiç kimsenin! Bari şimdi bir işe yara da etrafa bak. Hadi! Onu acil bulmam lazım. Acil bulmam lazım. Reyhan kızım, kabak da çıkartıver de. Kerem Paşam dünden mücver istediydi. Onu da yapalım. Aranız düzelmedi mi hala Kerem'le? Vallahi o iş biraz zor abla. Yani yıldızımız barışmıyor mu denir, o neyse artık. Öyle bir şey yani. Güzel kızım, bak. Kerem Paşam havaidir, uçarıdır ama tertemiz bir yüreği vardır. Öyle bir şey kötülük olsun diye yapmaz. Yani ne olur azıcık alttan alsan. Zıtlaşmasan. Abla ben onunla niye zıtlaşayım ki? Sonuçta ben onun evinde bir çalışanım, öyle değil mi? Yani kendisi zıtlaşıyor benimle. Ben de onu diyorum işte. İdare ediver gitsin. Hem bak Elif de üzülüyor sizin bu halinize. Ben Elif'le konuşurum abla, üzülmez. Gözüyle aranızın düzeldiğini görmezse zor iş o. Sizi çok seviyor. Ondan yani. Hem haberiniz var mı? Sizi barıştırmak için çareler düşünüp duruyor. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak dedi durdu dün. Gerçekten mi? Öyle vallahi. Kızım hassas çocuk, onu da üzmemek lazım. Ben şunu götüreyim. Günaydın anneciğim. Hayırlı sabahlar evladım. Bu ne yakışıklılık maşallah. Şirkete gideceğim de üstüme bir çeki düzen vereyim dedim ya. İşe başlamaya karar verdin artık öyle mi? Sabah sabah beni nasıl mutlu ettin Kerem? Bu kadar sevineceğimi bilsem daha önce başlardım anneciğim. Sanki bilmiyormuş gibi haylaz şey seni. İş adamlığı da pek yakışmış oğluma. Keşke babacığın da görseydi bugünleri. Keşke. İşlerin başına geçtiğini görseydi nasıl mutlu olurdu kim bilir. Nasip değilmiş. Ablan görsün senin bu halini. Reyhan kızım, Humeyra geliyor mu kahvaltıya? Hayır Macide Hanım. Dinleneceğini söyledi. Biz de kahvaltı odasına götürdük. Pekala. Anne bu ablamın hali ne olacak böyle? Yani bu kadar sık odasına kapanması sence normal mi? Değil ama
Bence her şeyi çok kafasına takıyor. Hep ondan böyle oluyor. Allah'ın izniyle düzelecek. Kahvaltıdan sonra ben onun yanına gider ilgilenirim onunla. Tarık'ın dediği gibi psikolojik bir şey değil. Değil işte. Daha önce hiç böyle olmamıştım ben. Canımdan, kanımdan bir parça var. Hissediyorum. Yok, yok. Hiçbir yerde yok. Ben de etraftaki her yere baktım ama hiçbir yerde göremedim. Nasıl elimden kaçırdım ben onu ya? Nasıl elimden kaçırdım? Beni soktuğun şu hale bak. Ama ben onu bulacağım. Ben ne yapıp edeceğim? Onu bulacağım. Çıktı mı acaba? Allah Allah. Reyhan kızım sen biliyor musun? Maalesef bilmiyorum Macide Hanım. Ben bugün hiç Tarik Bey'i görmedim. Ben en iyisi bir arayayım ya. Hadi bin arabaya. Orman yoluna gidiyoruz. Orada olabilir. Bir sen eksiktin Kerem. Hadi bin durma. Ne oldu oğlum? Trafikteymiş, mesaj attı. Erkenden çıktığına göre demek ki senin bugün işe başlayacağından haberi yok. Dün akşam net bir şey söylemedim. Sonra da hiç konuşmadık zaten. Neyse. Reyhan kızım, mücverleri sen mi yaptın? Evet Macide Hanım. Şahane olmuş. Kerem tattı mı mücverden? Yok, yemedim anne. Öyleyse muhakkak tatmalısın, harika. Nasıl? Güzel güzel. Eline sağlık. Aferin kızım. Sen bu gidişle hepimize kilo aldıracaksın. Neden burada durduk? Elif'in ormana saklandığını mı düşünüyorsunuz? Başka nereye gidebilir? Burada bir yerlerde olmalı. İyi de koskoca orman. Buralarda olsa bile nasıl bulacağız? Bulacağız. Bulacağız. Fare deliğine girmiş olsa bile, ayı inine girmiş olsa bile bulacağız. Bulmak zorundayız Vildan. Bulmak zorundayız. Başka yolu yok. Sen ne duruyorsun? Hadi insene. Elif'i nasıl bulacağız Tarık Bey? Bütün ormanı aramamız saatler sürer. Hale bak ya. Senin o kalın kafan almıyor galiba. Saatler de sürse, günler de sürse bulacağız onu.
Bulacaksın. Madem elinden kaçırdın, sonuçlarına katlanacaksın. Ama Yeter. Onu bulamazsan seni buraya canlı canlı gömerim. Yürü. Yürü. Keremcim, reçellerin hiç tadına bakmadın. Onlardan da al biraz. Sözde işe başlıyorum anneciğim ya. Hala aynı tavırlar. Yemeğini bitirmeyen çocuk muamelesi ha. Kerem Bey, ne kadar büyürseniz büyüyün, siz benim evladımsınız. Yorucu günler seni bekliyor. Enerjini toplaman lazım. Gözümü korkutma Macide Sultan. Korkma. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Bu günleri görmek benim en büyük hayalimdi. Büyüyeceksin, tahsilini tamamlayacaksın ve işlerimizin başına geçeceksin. Şükürler olsun Rabbime. O kadar mutluyum ki Kerem. Sağ ol, var ol evladım. Annem benim. Sen de sağ ol. Tek isteğim senin bu güvenini boşa çıkartmamak. Bugün çok meşakkatli ve uzun bir yola adım atıyorsun. Önünde birçok engel olacak. Güçlüklerle karşılaşacaksın. Tökezleyeceksin belki. Ama benim sana olan itimadım tam. Sen bir hak tanırsın. Bunu sakın unutma. Oo, saat kaç olmuş ya, ben çıkmam lazım. Dur ben seni geçireyim. Reyhan kızım, Macide Hanımlar sofradan kalktılar. Ya özel konuşuyorlardı, rahatsız etmek istemedim. Kerem Paşam giyinmiş öyle nereye gidiyordu? Şirkette işe başlayacakmış abla. Şükürler olsun. Ay çok sevindim, çok. Macide Hanım şimdi keyiften dört köşe olmuştur. Sana kim söyledi? Kerem oğlum mu söyledi? Yok abla, bana niye söylesin? Ben kulak misafiri olduğum masada konuşuyorlardı da. Ah. Yakışıklı paşam benim. Çakı gibi olmuş maşallah. Desene bizim oğlan da büyüdü artık iyice. Allah muvaffak etsin oğlum. Yavaş sür arabayı, olur mu? Hadi akşam görüşürüz Macide Sultan. Allah'a emanet ol. Hayırlı işler. Şükür Allah'ım. Binlerce kere şükür. Hamdolsun. Şükür Allah'ım, şükür. Seneler öyle çabuk geçiyor ki. Daha dün gibi Kerem Paşam'ın şu bahçede koşup oynadığı günler. Hangi ara büyüdü de işlerin başına geçti. Allah'ım onu utandırmasın. Yolunu hep açık etsin inşallah. Reyhan kızım, sen ne yapıyorsun? Bırak şimdi onları, Vildan yapar. Da, nerede bu kız gene? Mutfağa uğradığı, ettiği yok. Hakikaten abla. Vildan abla nerede hala? Kim bilir nerede? İnsan birazcık mesuliyet sahibi olacak değil mi? Nerede? Ay başına bir şey gelmiş olmasın? Ay ne olacak kızım? Vildan işte. O iki kaşın arasında kaytarmayı öyle iyi bilir ki.
Benim bu dizlerim böyle boşuna olmadı. Demir nemden, insan gamdan çürürmüş. Gamsız kızım bu Vildan, gamsız. Neyse hadi kızım, biz işimize bakalım. Sen kahvaltı sofrasını topla. Ben devam ederim oraya. Hadi kızım. Tamam abla. Elif! Elif! Elif neredeysen çık! Elif! 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 Neredeysen çık dedim sana, çık Elif! Kurtlara yem mi olmak istiyorsun? Ha? Ölmek mi istiyorsun? Elif! 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 Ah! Ne oldu? Ne oldu? Ayağımı burktum. Kırıldı galiba. Abartma. Ne kırılması? Burkulmuşsun o. Hadi yürü. Tarik Bey bu halde ben nasıl yürüyeyim? Çok canım acıyor, çok. Ne olursa olsun o kızı bulacağız. Şimdi yürü. Elif! Sızlanmayı kes. Kes sızlanmayı. Eğer o çocuğa başından beri sahip çıkabilseydin biz bunları yaşamıyor olacaktık. Her şey senin beceriksizliğin yüzünden oldu. Her şey. Tarik Bey, ben böyle olsun istemedim. İstemedim. Bana bak. Sen artık kredilerini tükettin. Şimdi ister bacağın kırılsın, ister kafan benim umurumda değil. Senin yerinde olsam, sürünerek de olsa o kızı bulmaya çalışırım. Aksi takdirde senin bu oğlunu gömerim. Hadi yürü. Yürü. Elif! Nasıl? Biraz daha iyi misin? İyiyim. Çocukken de karnım ağrıdığında böyle ovardın hep. Ellerini hep büyülü sanırdım. Ama böyle olmaz bir tanem. Bir doktora görünelim. Elimiz kolumuz bağlı kalmakla olmaz. Yok, iyiyim anne. Ben hemen bir hasta çorbası yapayım mı size? İyi değilsin işte yavrum. Yemek de yiyemiyorsun. Betin benzinsi oldu. Bir doktora görünelim ha? Yok, doktora lüzum yok. İyiyim ben, yani birazcık dinlensem bir şeyim kalmayacak. Hiç söz dinlemiyorsun Humeyra. Tarik bugün erken çıktı herhalde. Önemli bir işi vardı onun. Yoksa yanımda kalacaktı. Elif! Neredesin? Elif! 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 Neredesin? Nerede bu çocuk? Nerede? Allah'ın cezası! Bu böyle olmayacak. Ayrılıp da arayacağız. Sen bu tarafa gideceksin, ben de bu tarafa. Hadi, ne duruyorsun? Yürü! Hadi! Elif! 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 Neredesin? Allah'ın cezası neredesin? Humeyra yavrum, şu yastığını düzelteyim. Boynum tutulacak yoksa. Gel bakayım ha. Şöyle yapalım. Ha. Nasıl? Daha iyi mi? Teşekkür ederim anne. Yıldızım, bir nane limon kaynat da bulantısı geçer belki. Hemen Macide Hanımcığım.
Anne, Söyle canım. acaba hamile miyim? Yani daha önce hiç böyle olmamıştı. Akşamdan beri ne yesem bulantım iyice arttı. Gerçekten bak bu kez öncekiler gibi değil. O kadar başka hissediyorum ki bu sefer. Tam şuramda bir yürek daha atıyor sanki. Anne niye bir şey söylemiyorsun? Humeyra Hanım yıllardır çırpınıp duruyor çocuk sahibi olmak için. O kadar doktor, türlü çeşit tedavi. Yok, hiçbiri kâr etmedi. Her seferinde eli böğründe kaldı öyle. Ne zordur kim bilir. Zor Reyhan'ım zor. Sadece kendine de değil. Macide Hanım da çok üzülüyor. Üzülmez mi abla? Ben bile duyunca böyle bir kötü oldum. Humeyra Hanım içlenmesin, darılmasın diye belli etmiyor ama o da torun sahibi olmak istiyor tabii. Abla daha gençler. Olur yani. Gençler genç olmasına da her yolu denediler be yavrum. Bir yerde de durmayı bilmek lazım. Yoksa işler böyle zorlaşıyor işte. Anne sen de mi inanmıyorsun yoksa artık bana? Ha? Sen de mi umudunu kestin anne olmamdan? Olur mu hiç öyle şey güzel kızım? Ben senden hiç umudumu keser miyim? Her gün dua ediyorum Yüce Rabbime. Bir gün yavrunu kucağına alman için. Öyle mi? Elbette öyle. Seni kucağıma verdikleri ilk gün ne hissettiysem Allah'ın izniyle bir gün sen de aynı duyguyu hissedeceksin. Belki o gün gelmiştir anne. Allah dualarını kabul etmiştir artık. İnşallah, inşallah yavrum. Tarık'a bir çocuk vermeyi o kadar çok istiyorum ki. Bende hata, bende. Vildan'a güvenip de iş yaparsam böyle olur. Her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Nereye gider ki bu el kadar çocuk? Yer yarıldı da içine mi girdi? Belli ki bulamayacağız Tarık Bey. Eve mi dönsek? Belki de kendi döner sığınacak bir yer bulamayıp. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çocuk oyuncağı mı sanıyorsun bunu? Saklambaç mı oynuyoruz biz burada? Ama her yere baktık. Yok işte, yok. Bana bak. Yoksa sen mi sakladın onu bir yere ha? Ha? Öyle mi? Ben neden saklayayım Tarık Bey? Görmedim ki saklayayım. En son sizin yanınıza getirdim. Sonra da Humeyra Hanım'ın yanındaydım zaten. Vallahi billahi Elif'in nerede olduğundan haberim yok. O zaman nerede bu çocuk ha? Nerede? Kuş olup uçmadı ya. Bana bak. Sen o yine küçük beyninle kafanda planlar yapıp çocuğu bir yere sakladıysan... Ben neden öyle bir şey yapayım Tarık Bey? Görmedim ki saklayayım. Ne istediyseniz yaptım. Sakla dediniz sakladım. İyi bak dediniz baktım.
Peki siz neden onu konakta saklıyorsunuz? Sen ne yaptın sanıyorsun? Sen bana hesap mı soruyorsun? Sen bana hesap soracak adam mısın? Yeter ya. Yeter. Yeter artık, yeter. Haftalardır tek bir soru sormadan ne dediyseniz yaptım. Aşağılamalarınıza, bana köpek gibi davranmanıza izin verdim. Peki ne için yapıyorum bunları ha? Ne için yapıyorum, ne için? Mecbur muyum ben bunlara katlanmaya, mecbur muyum? Mecbursun. Benim her dediğimi yapmaya mecbursun. Anladın mı? Ha, anladın mı? Bırak beni artık. Bırak beni artık, bırak. Senden de o çocuktan da bıktım artık, bıktım. Beni itip kalkmana, köpek gibi davranmana izin vermeyeceğim artık, izin vermeyeceğim. Bırak beni. Bırak. Bitti bu iş. Benden bu kadar. Bu kadar. Ben bitti demeden bitmez. Anladın mı sen bunu? Bunu o kalın kafana sok. Senin nazınla uğraşacak halim yok benim. Kalk çabuk. Kalk ayağa, kalk. Kalk. Ne oldu Kamil? Ha? Beni bunun için mi arıyorsun? Sekreterim var. Ona sor. Ne? Niye bunu baştan söylemiyorsun? Tamam, hemen geliyorum. Yerinde olsam aklımı başıma toplar, yapmam gerekeni yapardım Vildan. Hepinizi kahretsin. Allah hepinizi kahretsin. Kahretsin. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş buldum Filiz, ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. O zaman bundan sonra hep iyi olacaksın. Çalışmaya başlıyorum, artık buradayım. Sahi mi? Ne güzel bir haber bu böyle. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Tarik Bey geldi mi? Hayır, henüz gelmediler. Allah Allah. Bir işim çıktı acaba ya? Çoktan gelmesi lazım. Efendim? Ha, yok Filiz, sana söylemedim ya. Keşke haber verseydiniz gelmeden önce. Odanızı hazırlardık. Tarik Bey'in odasına yerleşeceksiniz değil mi? Hayır, oraya yerleşmeyeceğim. İyi ama orası rahmetli babanızın odası. Evet ama şu an Tarik Bey orada. Bana uygun bir oda vardır yani. Koskoca holding sonuçta, değil mi? Var tabii, olmaz mı? Ben hemen kat görevlisini çağırıp hazırlatayım. Biraz bekleteceğim ama size. Tamam, sıkıntı yok, hallolur. Buradayım. Peki. Ömer Bey, Filiz ben. Kerem Bey geldi, artık şirkette olacakmış. Evet. Onun için hemen bir oda hazırlamamız gerekiyor. Her ne işin varsa hemen bırakıp gel. Kahretsin.
O kız şimdi boşu boş bir yerlerde dolanıyor. Nereye gitti bu kız ya? Nereye gitti? Ya benden önce başkasının eline geçerse o zaman mahvolurum. Kahretsin. Nerede bu kız? Nerede? Geliyorum dedim. Hala niye arayıp duruyorsunuz beni? Efendim? Tamam yoldayım. Geliyorum zaten. Uçayım mı yani? Anladım acil olduğunu da. Uçamam değil mi? Tamam bekleyin. Şimdi gelmeyen kalmadı. Yıldız'ım karnıyarık da olsun masada. Ama patlıcanları kızartmayın. Doğrudan fırında yapın. Humeyra yemeğe gelirse dokunmasın. Peki iyi mi Humeyra Hanım? Toparladı mı biraz daha? Çok şükür uyudu sonunda. Ama hala çok bitkin. Hamile mi acaba? Ben de umutlandım Yıldız ama ya değilse? Umut bile korkutuyor beni artık. Sevinci büyüdükçe kederi de büyüyor yavrum. Bu yüzden dert sahibi olacak diye korkuyorum. İnşallah düzelecek Macide Hanımcığım. İnşallah Yıldız, inşallah. Tarık da yok ki ortalıklarda. Doktora götürsün. Doktora gidelim desem Tarık nerede diyecek. Neyse, kolay gelsin size. Sağ olun Macide Hanımcığım. Sağ olun. Abla. Benim aklımda bir şey var ama. Hayırdır inşallah kızım? Abla şimdi bizim köyde Humeyra Hanım yaşlarında bir kadın vardı. Onun da uzun yıllardır çocuğu olmuyordu. Böyle tam ümidi kesecekken bir tane ot içirdiler. Sonra o yılın ilkbaharına doğru da nur topu gibi bir çocuğu oldu kadının abla. Ben de diyorum ki... Yok kızım yok. Neler neler denediler de olmadı. Keşke öyle dediğin gibi ottan geleydi şifası ama. Kara haber tez duyulur derlermiş ama bakıyorum da yalan herhalde. Kerem, duymadım geldiğini. Ben de onu söylüyorum işte. Haberin yokmuş. Haber? Ne haberi? Hem ne bu şıklık böyle? İş hayatına başladık artık. Yine mi gelseydim yani? Hoş geldin o halde. Hoş bulduk. Artık buradasın demek. Aynen. Gir. Odanız hazır Kerem Bey. Dilediğiniz zaman geçebilirsiniz. Köşedeki büyük odayı hazırladık sizin için. Tamamdır sağ olun. Kahveleriniz de geliyor birazdan. Tamamdır. Babanın odasına geçmeyecek misin? Eniştem orada. Geçici olarak. Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Eniştemi odasından mı koyayım yani? Kovmak değil de hem büyük patron sensin sonuçta. Yani holdingde kurulu bir düzen var. Şimdi o düzeni bozmaya gerek yok. Hem bence önemli olan odaymış, oymuş, buymuş değil. Orası öyle tabii. Neyse. Artık geldiğine göre her şey daha iyi olacak demektir. Daha iyi olacak derken yolunda olmayan şeyler mi var? Yo, sadece artık her şey eskisinden daha iyi olacak demek istedim. İnşallah. Ot deyip geçme bence ya. Ha? Hem öyle zor bir şey de yok ki tarifinde. Yani 3-5 tane otu karıştırıp 5 dakikada hazır ediyorsun. Ya bu otlar nelere derman oluyor bilmiyor musun abla? Hem denemekten ne çıkar? Ya bir şey çıkmaz ama. O zaman Kızım, bazen derman bile dert kadar yük oluyor insana. Derdin kendisi kadar çare aramaktan yoruldular. Hadi
Hadi sen Humeyra'nın çorbası soğumadan götür. Vildan yok ortalıkta, belli ki gelmeyecek. Hadi bakalım. Hakikaten abla. Vildan abla nerede? Ne olacak kızım, kaytardı yine. Hadi sen soğumadan götür çorbayı. Tamam abla, gidiyorum şimdi. Humeyra Hanım, size çorba getirdim. İçebilecek misiniz? Bilmem ki. Hiç değilse bir iki kaşık Humeyra Hanım. Gerçekten iyi gelecektir size. Artık yemem lazım tabii. Bebeğin kendi değil, ihtimali bile iki canlı yapıyor insanı. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkürler Reyhan. Ya bunu bile bitiremeyeceğim gibi. Yıldız abla yaparken çok özendi. Gerçekten size iyi gelecektir. Şifa niyetine. Güzel olmuş. Şifa olsun. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi,